Yani bir tane muhasebeci abiye baktığında arka dosya dolu. Gitmişsinizdir yani, muhasebeci görmüşsünüzdür. Hangi dosya kimdir, nerededir, ne zamandır hepsini bilir. Ama desen ki Kur'an senin yol haritansa, senin reçetense hastalığını, lütfen bana hayatında bir ayetle değiştirdiğin bir olayı anlatır mısın desen bir tane ayet yok ortada. Şimdi ben burada sormak istiyorum. Bana şunu söyleyebilir misiniz? Bu yol haritamız mıydı? İsim neydi baba? Yunus kardeşim. Bu soruyu sorayım, cevaplamak zorunda değilsin. Bana abi 10 tane sorunum vardı. Şu 10 tane ayetle ben değiştirebildim bunları diyebilir misin mesela Yunus'cuğum? Mesela şunu diyebilir misin? Ya abi ben dünya malını çok seviyordum. Ondan sonra bir yol haritası çıktı karşıma. Ellezine yestahibunel hayatet dünya alel ahiret. Aman Allah'ım dedim. Yani onlar seve seve dünyayı ahirete tercih etti. Abi ben kurtuldum diyebilir misin? Mesela bence üzücü Yunus. Mesela bunu dememiz lazım. Abi ben bir gün nefsimle mücadele ediyordum böyle. Kur'an'dan bir yol haritası çıktı. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Allah'ım dedim işte nefsimin sorunu. Yani bunu diyebiliyor muyuz Murat? Hemşirelikle ilgili 10 soru sorsam 9'u cevaplanır. Kaç çeşit iğne var? Önce nereden tutarsınız? Bak Murat bir şey söyleyeyim mi? Amacım burada birbirimizi sıkıştırmak değil bak. Vallahi ayıp ya. Vallahi bak bize ayıp ha. Ya ben abartıyorum ya aynı utancı taşımamız lazım yani. Burada bir sıkıntı var. Ya bu kitap bizim sadece kutsal günlerimizi kutsayalım diye gelmedi. Düğün gecemde bir tane hoca efendi tutayım, 200 cebe koyayım. Maalesef çok üzücü bir şey bahsediyorum ama bu da bir sektör. Allah affetsin hepimiz inşallah. Ondan sonra Kur'an okusun. Sonra ne olsun? Sonra İslami olmayan hayat devam etsin. Yani o zamana kadar manasını bilip yanında yürütmediğin bir Fatiha kabirde acaba senin yardımcın olabilecek mi? Ya bu kitap yol haritasıysa biz de buna altını çiziyorum samimi inanıyorsak şunu dememiz lazım. Abi benim sorunum vardı. Mesela özür diliyorum kardeşim zina ile ilgili sorunum vardı. Bu ayette zina yaklaşmayın dedi ben çözdüm abi. Abi benim sorunum vardı. Miras hukuku ile ilgili sıkıntım vardı. Nisa suresine baktım abi çözdüm diyebilmemiz lazım bizim bunu. Ama bak çok üzücü bir şey bak burada sorsak desek ki kaç kişi Kur'an'ın tamamını okudu desek. Ben ayıp olmazsa sorayım mı burada? Kamera görmüyor. Var mı el kaldıracak? Ben Kur'an'ın tamamını okudum diye el kaldırabilecek arkadaşlar rica edebilir miyim? Allah razı olsun abi. Evet sayı biraz görünen de az. Şimdi tamamını okumuş arkadaşlara ikinci bir soru sorsam. Bugün bir filme gitsek 50 cümle konuşuruz. Bir restorana gitsek masası sandalyesi ışığı 50 cümle konuşuruz. Kur'an'ın tamamını okumuş arkadaşlardan şunu rica edeceğim. 50 tane ayeti yol haritanız yapabildiniz mi acaba? Buna da el kaldırırsanız sevinirim. Evet şu 50 tane ayet evliliğimi belirledi, malımı belirledi, mülkümü belirledi, şunu belirledi, bunu belirledi. Şu an gördüğüm kalkan bir el yok. Bak burası üzücü işte usta. Anlıyor musun demek istediğimi? Yani biz çocuğumuzu ufak yaşta bir Kur'an kursuna gönderiyoruz. Çok güzel bir şey yapıyoruz. Ya Allah bana nasip ederse ben de en böyle aklı aldığı en ufak yaşta göndereceğim. Çünkü en diri yaşta Kur'an girmesini istiyorum beynine. Ondan sonra o ufak kardeşimiz Kur'an'ı hıfzediyor. Belki hafız oluyor. Biz bunu mevlütlerle, kutlamalarla kutluyoruz abi. Değil mi? Aynı çocuk 16 yaşına geliyor. Etraftan görüyor. Esrara başlıyor. Zinaya başlıyor. Ya bu çocuğa Kur'an'ın lafzını öğrettik ama hakikatlerini, manasını, maksadını, Allah'ın esas muradını öğrenemedik diye aynı üzüntüyü yaşayamıyoruz bu sefer. Ne kadar samimi geliyor bu hareketler size? Samimi geliyor mu ya? Lafız olarak selamun aleykümler, şöyleler, böyleler, böyle Kadir geceleri, kandiller böyle öldürüyoruz. Ya arkadaş bak basit bir şey soruyorum ya. Siz reçete olduğunda o ilacı alıp kullanmıyor musunuz? Kullanıyoruz. Bu da bizim bütün dertlerimize derman ve reçete değil mi? Evet. Ya diyorum ki 10 tanecik bir ayetle yol haritamız yok mu? 10 tanecik ya 6660 ya da 10 söylüyorum ya. İnanın kendime de söylüyorum yani. Hepimiz kardeşiz. Bak ben utanıyorum yani kendi adıma. Bence çok utanç verici bir şey. Yani şu ayet ya abi bildiğin gibi değil. Ben çok riyakardım böyle bir gün Fatiha suresi okurken iyi ya kendi böyle kalbime vurdu da ben insanların yasına kurtuldum. Diyebiliyor muyuz yani bunları ya? Bu ayetler niye var ya? Sadece evrat için okuyalım diye mi? Ya çok üzücü şeyler görüyoruz Mahmut abi yani. Böyle bakıyoruz arkadaşlarımıza, abilerimize evlerinde böyle Kabe TV oluyor yanılmıyorsam. 24 saat çalışıyor ama 2 tane ayeti bilmiyor ve ticaretinde yalan söylüyor, faiz giriyor, tefecilik yapıyor, her pisliği yapıyor devamında. Yani bu nasıl böyle mi olacak bu ilişki? Böyle mi gider bu ilişki? Yani altına akiteyi boşalt ama şekil olarak bir Müslüman gibi gözük. Etrafa da tavsiyeleri ver. Misvak da kullanın. Tavsiyeleri ver etrafa. Ya bana samimi gelmiyor yani. Bu işin manasını doldurmadıktan sonra şekilci olmak sadece bana yapıcı gelmiyor. Bana bu işin oluru gelmiyor. Nasıl bir pasta önce yapılır Furkan değil mi? Ondan sonra muzu çileği üzerine konur. Sen de önce pastanı yapar. İç mahiyetini cem edersin, birleştirirsin. Ondan sonra tak kendir odur budur. Bunların sırasını böyle koyman icap eder diye düşünüyorum.